Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bu hafta son 2 senenin konularını toparlıyoruz. Buna hazır mısınız? İpek Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 6-12 Haziran arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Geçen haftaki yeni ay İkizler Burcu'ndaki güneş tutulması gibiydi demiştim. Geçen haftaki videoda da detaylı anlatmıştım. İkizler Burcu ve Yay Burcu arasındaki tutulmalar 2020 Haziran'da başlamıştı ve 2021 Aralık'ta son buldu. Aralık'ta Yay Burcu'nda güneş tutulması gerçekleşti. Böylece özellikle İkizler Burcu ve Yay Burcu'nun hayatında 180 derece değişimler olmak zorunda kaldı. Daha önceki videolarda hep anlattım. Tutulmalar yaklaşık 9 sene ve 18 senede bir aynı burçlar üzerinde gerçekleşir. Böylece hayatı 9 senelik döngülere başlatıp ya da bitirebiliriz. Geçen haftaki yeni ay güneş tutulması modundaydı. Yani yeni ve köklü başlangıçlar yapıldı. Şimdi önümüzdeki hafta başında dolunay gerçekleşecek. 14 Haziran'da Yay burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu da ay tutulması modunda olacak. Yani son 2 senenin konularını artık daha iyi kavrayacağız. Hayatımızdaki düzenlerini tamamlayacağız. 9 senelik ve belki de 18 senelik başlangıcı yapmış olacağız. Tutulmalar hayatımızda 180 derece değişimleri tetikler. Bazı burçlar bu değişime karşı koyar. Böylece hem psikolojik hem de fiziksel olarak sağlık sorunları yaşarlar. Bazı burçlar değişimi daha kolay kabul eder. Böylece hayatında yeni düzenleri tamamlar. Değişken burçlar Yay burcu, İkizler burcu, Başak burcu ve Balık burcu değişimi daha kolay kabul eden burçlardır. Öncü burçlar Terazi burcu, Koç burcu, Yengeç burcu ve Oğlak burcu değişikliği çok çabuk kabul etmese de şartları görüp ona göre ayak uydurabilir. Ama özellikle Yengeç burcu ve Oğlak burcu inatçı olduğu için, geçmişe çok fazla bağlı olduğu için onların değişimi kabullenmesi biraz zordur. Tabii en zor kabullenen, hatta hiç kabullenemeyen sabit burçlar var. Bir de adlarından da anlaşılacağı gibi sabitlikten değişimi istemezler. Bunlar da Akrep burcu, Kova burcu, Boğa burcu ve Aslan burcu. Kova burcu biraz daha gelecek odaklı, anlık değişimlere ayak uydurur. Bu yüzden Kova burcu değişime biraz daha sıcak bakar ama diğerleri değişimi yapmamak için, düzeni bozmamak için büyük mücadele verirler. Bazen de bundan zarar görürler. Kasım 2021'den beri de tutulmalar Akrep burcu ve Boğa burcu aksına geçtiği için şimdi sabit burçlar için 180 derece değişim zamanı. Bu yüzden bunun farkına varıp buna karşı koymamaları gerekiyor. Tutulmalar zamanında hangi burç nasıl değişim yapar? Bunu aslında net olarak doğum haritalarımız belirler. İşle ilgili mi, evle ilgili mi, ebeveynlerle mi ilgili, evlilikle mi ilgili, yurt dışına taşınmayla, şehir dışına taşınmayla mı ilgili? Yani hayatımızda yaptığımız birçok köklü değişimlerle ilgili aslında. Kısaca kendi hayatımızda nelerin değişeceğini bilmek isteriz. Astroloji bilmiyorum, haritamı bilmiyorum derseniz kısa bir tüyo vereyim. 2002-2004 yılları ve 2012-2014 yılları arasında bir düşünün. Hayatınızda hangi alanda köklü değişimler yapmışsınız? Şimdi bunlara benzer konular karşınıza çıkacak demektir. Bu arada sizler için hazırladığım kısa videoyla bir dakikada astroloji doğum haritanızda çıkartabilirsiniz. Yukarıdaki yazıya tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Güneş bu hafta İkizler Burcu'nda iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanları daha fazla gündemimizde olacak. Bunlara dair konuları toparlayacağız. Son haftalardaki Merkür Retrosu'nu bu hafta bitiriyoruz. Merkür Boğa Burcu'nda ve düz hareketinde devam ediyor. Para ve finans konularını daha fazla konuşacağımız bir hafta olacak. Mars hala Koç burcunda ilerliyor. Dünyada patlamalar, yangınlar, kimyasal patlamalar
Hatta volkanik patlamalar söz konusu olabilir. Toplumlarda sabırlar taşıp tartışmalar daha fazla yaşanabilir. Kişisel hayatımızda her an patlamaya hazır bomba gibi dolaşıp durabiliriz. Birileriyle tartışmak için sürekli fırsat yaratmak çalışabiliriz. Bunu kontrol etmek için sanat ve sporu mutlaka hayatınızda bulundurmalısınız. Mars Koç burcunda olduğunda başlangıçlar yapmak çok daha kolay olur. Hızlı adımlar atmak, yeni bir şeyler başlatmak daha kolay olur. Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Mars Koç burcunda olduğunda öncü burçlar, yani Koç burcu, Yengeç burcu, Terazi burcu ve Oğlak burcunun hayatında daha büyük değişimler olur. Ya bu değişimler başlar ya da tamamlanır. Bu hafta Venüs Boğa burcunda ilerliyor. Daha önceki haftalarda aşk ve duygusallık konularında hızlı başlayan, hızlı biten konular olmuştu. Şimdi aşk ve duygusal hayatımızda daha sağlam ilişkiler yaşayabiliriz. Daha sağlam aşkları başlatabiliriz. İlişkileri başlatabiliriz. Bu hafta aşk konusunda şanslı burçlar Boğa burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Akrep burcu olacak. Bu hafta para konusunda en şanslı burçlar ise Koç burcu, Boğa burcu, Aslan burcu ve Balık burcu olacak. Bu hafta Satürn Kova burcunda retro halinde olacak. Sene başından beri doğum haritamızda Kova burcu ile ilgili konularda neler yaşadıysak şimdi bunları muhakeme edeceğiz. Burçlar kısmında bunları anlatacağım. Plüto 28 derecede Oğlak burcunda retro halinde olacak. Yine bu hafta son aylarda hayatımızda deprem etkisi yaratan konuları anlayacağız ve bunları artık geride bırakmamız gerektiğini de anlayacağız. Jüpiter Koç burcunda ilerliyor. Öncü burçlar bu hafta daha şanslı olacak. Şanslı oldukları alanları iyi bilip bunu değerlendirmesini iyi anlarlarsa şanslı oldukları alan daha da fazla olacak. Bu hafta Azerbaycan'la ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Son 2 senedir ülkede yaşananlar muhakeme edilecek. Bunlardan dersler çıkartılırsa ülke daha iyi bir yöne gidecek. Azerbaycan'da yeni bir dönem başlayabilir. Amerika ikili görüşmelerle yoğun olacak. Amerika hala çıkış yolu arıyor. Senaryoları hazır olsa da evren, planetler Amerika'yı değişime zorluyor. Ülkede büyük ve köklü bir değişim olmak zorunda. Eski sistemler bitti, eski para sistemi bitti. Bunları kabul etmesi gerekiyor. Hatta Amerika'da dağılmalar da söz konusu olabilir. Ülke sisteminde depremin olduğunu görüp bunu kabullenirse daha hızlı çözümler üretebilir Amerika. Bunu da Aralık 2022'de daha iyi anlayacak ve tamamlayacak. Yani Amerika Aralık 2022'de dağılabilir. Para sistemi tamamen değişebilir. Daha önceki videolarda söylemiştim. Yukarıdaki yazıya tıklayarak önceki videoya ulaşabilirsiniz. Amerika'da çocuklar ve silahlı saldırılar konusu vardı. Hala bu konular gündemde. Amerika'da çocuklar ve silahlarla ilgili konular hala gündemde. Çocuklar ve patlamalar yine gündemde. Çocuklar ve cinsel konular, cinsel istismar konular belki de hala gündemde. Bunlara dair değişiklikler, yasalar bu hafta gündeme alınabilir. Son senelerde gündemde olan yasalar değiştirilmek zorunda kalınabilir. Ülkemizde erken seçim olma ihtimali çok yüksek. Biliyorsunuz ülkemizin burcu Akrep burcu. Bu yüzden tutulmalardan dolayı değişim var. Bu değişimi yapmak zorundayız. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. astrolojigünlüğü.com web sayfamdan da sipariş verebilirsiniz. Şimdi 6-12 Haziran 2022 arasındaki gökyüzü transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Burçlara daha hızlı ilerleyebilirsiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda artık işlerinize, yapacaklarınıza, hayatınıza daha kolay odaklanmaya başladınız. Sanki uzun zamandır derin bir uykudaydınız da birden uyanıp hayatın içine dalmış gibisiniz. Dalış ama öyle böyle bir dalış değil, hızlı bir dalış. Aman dikkat edin, dibe dalmayın. Çünkü bir ay boyunca yaşayacaklarınız sizi ya dibe sürükleyecek ya da yüceltecek. Bu hafta hayat hızla akacak. Bu akış içinde hayatınızda değiştirmeyi düşündüklerinizi gerçekleştireceksiniz. Evlilik planı olanlar, boşanma planı olanlar, ilişkisinde değişiklik planı olanlar, yeni aşka başlamak isteyenler, ev almak, ev satmak, ev taşımak, iş değiştirmek, iş yeri açmak, işten ayrılmak, yeni işe başlamak, terfi etmek, yurt dışına yerleşmek, eğitim hayatında değişiklik yapmak, yurt dışında okumak, şehir dışına yerleşmek, çocuk yapmak ve daha nice değişiklikler sizi bekliyor. Ve bunları bu hafta tamamlayabilirsiniz ya da yeni adımlar atabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Son 2 senedir hayatınıza birçok arkadaş katıldı. Bazıları size faydalı oldu, bazıları sizi yavaşlattı. Eski arkadaşlarınızla ilişkinizi sürekli muhakeme ettiniz. Yeni arkadaşlarınızdan çok şey öğrendiniz. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Buna göre elemeler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla iş yapıyorsanız geçmişte yarım kalmış işleriniz tekrar gündeme gelebilir. Bunları tamamlamak zorunda kalabilirsiniz. İşi olmayanlar kesinlikle iş başvurusunda bulunun. Bu dönemde iş bulmanız daha kolay olacak. Özellikle iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında bu dönemde işler bulabilirsiniz. İşi olanlar bu dönemde işlerinize iletişim, medya, lojistik ve pazarlama ile ilgili yenilikleri katarsanız daha başarılı olabilirsiniz. Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar iş, kariyer ve eğitim konularıyla yoğun olacaksınız. Bu konularda başarılı olabilirsiniz. Bu hafta para konularını çok fazla konuşacaksınız. Parayla ilgili, dijital parayla ilgili konuları sürekli muhakeme edeceksiniz. Bunlarla ilgili yeni araştırmalar yapabilirsiniz. Yeni sistemler araştırmak zorunda kalabilirsiniz. Son 2 senedir uzun yollarla ilgili düşünceleriniz ve sistemleriniz değişti. Belki daha önce gitmediğiniz yerlere gittiniz. Belki daha önce yapmadığınız uzun yolculuklar yaptınız. Belki daha önceden çok gezdiniz, şimdi artık gezemez oldunuz. Uzun yollar ve uzak yerlerle ilgili farkındalığınız değişti. Aralıktan beri de bunları daha net görmeye başladınız. Artık uzak yerler ve uzun yollarla ilgili karşınıza çıkan yenilikleri bu hafta kabulleneceksiniz. Jüpiter hala burcunuzda, bu hafta şanslısınız. Ancak şanslı olduğunuz alanları abartırsanız şanssız olabilirsiniz. Doğum haritasında 16 derece Koç burcu olanlar para konusunda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Özellikle bağırsaklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili beklediğiniz haberleri hafta başında alabilirsiniz. Hafta ortasında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. İlişkilerinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu evlilik kararı olabilir ya da ayrılık kararı olabilir. Bu kararlarınızı hafta ortasında uygulayabilirsiniz. Hafta sonunda finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Biraz fazla para harcayabilirsiniz. Uzun zamandır gündemde olan yatırım konularını da tamamlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzda, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son günlerde psikolojiniz zorlanmaya başladı. Bu haftada psikolojik olarak zorlanmaya devam edeceksiniz gibi görünüyor. Bu yüzden mutlaka spor ve sanatı hayatınıza katmalısınız. Tutulmaların etkileri de devam ediyor. Kasım 2021'den beri hayatınızda değişiklikler yapmanız gerektiğini anladınız. Hayatınızda 180 derece değişimler olması gerektiğini anladınız. Belki bunları tamamlamaya başladınız. Belki planlar yapıyorsunuz. Belki de hala direnç gösteriyorsunuz. Siz sabit bir burçsunuz. Değişimi kabullenmeniz çok zor ama tutulmalar der ki değişim şartsa değişim şart. 9 senede bir bunu hayatınızın hemen her alanında ve çok sert etkilerle yaşamanız gerekiyor. Bu yüzden inatçılık yapmayın, plan yapın, değişimleri tamamlayın. Temmuz başına kadar süreniz var. Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsunuz ya da neleri değiştirmeniz gerekiyor? Bunları düşünün, plan yapın. Çünkü Temmuz ayında ne yaparsanız yapın değişim şart. Şimdiden bunları düşünerek zaten başarılarınız başlamış olabilir. Ben de diyorum ki şimdilerdeki depresif durumları kendi içinize çekilme gibi düşünün. Kendi kendinizi dinleyin, planlar yapın. Sizin istediğiniz gibi değişimler olsun istiyorsanız planlar yapın. Yoksa değişimlere mecbur kalabilirsiniz. Bu hafta para konuları gündemimizde, parayla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bu hafta kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Kafanızın içinde sürekli muhakemeler yapabilirsiniz. Bu sizi biraz yorabilir. Başkalarıyla düşüncelerinizi paylaşmayı deneyin. Yazıya aktarmayı deneyin. Şarkı sözü yazabilir, şiir yazabilir, farklı konularda yazı yazabilirsiniz. Bu da size iyi gelecektir. Bu hafta gündemimizde aşk var. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alsanız da bunu uygulamak için daha zamanınız var. Yeni aşk arayanlar algılarınızı açın. Güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu başlayacak aşk uzun vadeli bir aşk olacak. Sanatla ilgili işleriniz varsa, sporla ilgili işleriniz varsa, işletme, askeriye ile ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerde çok yoğun olacaksınız. Bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Sene başından beri iş, kariyer ve eğitim konularında sürekli sınanmalar halindeydiniz. İş, kariyer ve eğitim konularında disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Planlı olmanız gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz ve bunlardan dersler çıkartacaksınız. İş, kariyer ve eğitimle ilgili sene başından beri yarım kalan konuları bu hafta toparlamak daha kolay olacak. Son 2 senedir yatırım yapma, başkalarının parasını yönetme konularında eski sistemleri değiştirmek zorunda kaldınız. Yeni sistemlerle tanıştınız. Yeni teknolojik alet ve elektronik aletlerle tanıştınız. Bu hafta bunları iyi anlayacaksınız. Farkına varacaksınız. Yeniliklerle hayatınıza devam etmeye başlayacaksınız. Bu hafta biraz fazla para harcayabilirsiniz. Bu harcamaları yatırım yaparak değerlendirebilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında çocuklarla ilgili konular gündemimizde olacak. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Çocuklarla ilgili güzel haberleri de alabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmek için hafta başına randevu verebilirsiniz. Bu görüşmelerde mantıklı sonuçlar alabilirsiniz. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Böbrekler, pankreasla ilgili konularda daha dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Bu özel ilişkiniz olabilir, işle ilgili ilişkiniz olabilir. Bazı konuları artık sonuçlandırabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burçlarınıza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş burcunuzda ilerliyor. Bu da size güç ve enerji veriyor. Bu enerjiyi kullanmalısınız. Güneş burcunuzda bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Son 2 senedir tutulmalar ikizler burcu, yay burcu aksındaydı. Bu yüzden hayatınızda 180 derece değişimler yapmak zorunda kaldınız. Belki kendi planlarınızı yaptınız. Belki değişimlere mecbur kaldınız. Son 2 sene, önümüzdeki 9 senenin başlangıcını yaptınız. Geçen hafta burcunuzda yeni ay gerçekleşti. Bu yeni ayla birlikte artık hayatınızdaki yenilikleri yaşamaya başlayacaksınız. Eğer doğum haritanızda sabit burç ve öncü burç yoksa önümüzdeki 9 sene bu düzende, kurduğunuz düzende yaşayabilirsiniz. Son 2 senedir ilişkilerinizle ilgili değişimler yaşamak zorunda kaldınız. Karşınızdaki kişinin değiştiğini düşündünüz, ancak sizin onunla ilgili düşünceleriniz değişti, farkındalığınız değişti, ilişkilere bakış açınız değişti. Bu hafta ilişkiler konusunu çok fazla düşüneceksiniz. Özellikle Aralık ayından beri ilişkilerle ilgili karşınıza çıkan konuları muhakeme edeceksiniz. Bitmesi gerekenleri bitireceksiniz. Başlaması gerekenlerle ilgili ciddi adımlar atacaksınız. Bu hafta bu konularda büyük değişimleri de başlatabilirsiniz. Bu hafta kafanızın içinde çok fazla düşünceler olacak. Kendi kendinize çok fazla konuşacaksınız. Bu düşüncelerde sabit fikirlerden uzak kalmalısınız. Değişimleri düşünmelisiniz. Yoksa sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Bu hafta psikolojinizi iyi yönetemezseniz sürekli yemek yeme isteği içinde olabilirsiniz. Son haftalarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Ancak arkadaşlarınızla bazı gergin durumlar yaşanabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Gergin durumlar olduğunda ortamdan uzaklaşmalısınız. Yoksa sorun yaşayabilirsiniz. Sosyal mecralarda işleriniz varsa, sosyal alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerle yoğun olacaksınız. Bu işlerden daha fazla para da kazanabilirsiniz. Bir beklerken daha fazlasıyla karşınıza çıkabilir. Sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizde, e-ticaret gibi işlerinizde şanslı olacaksınız. İşi olmayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda yeni işlere başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni işlere de başlayabilirsiniz. Sene başından beri eğitimle ilgili konularda sınanma halindeydiniz. Eğitimle ilgili konularda disiplinli ve planlı olmanız gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Bu hafta bunları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Eğitimle ilgili konuları toparlamak daha kolay olacak. Doğum haritasında 25 derece ikizler burcu olanlar iş, kariyerle ilgili konularda aldanma ve aldatılmalara dikkat etmelisiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Evliliğinizde, ilişkinizde, ortaklığınızda sorun yaşıyorsanız bu hafta ilişkilerinizi bitirme kararında netleştirebilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime sipariş verebilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Bu konular sonuçlanabilir. Evliliğinizle ilgili konuları da toparlayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı hafta başında yapabilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızın çocuklarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Bu konularda bazı sonuçları alabilirsiniz. Hafta ortasında aşk ilişkinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Ciddi adımlar atabilirsiniz. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat etmesiniz. Özellikle üreme organınızla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili sonuçları alabilirsiniz.
Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son günlerde kendi kendinize çok fazla konuşur oldunuz. Kendi içinizde konuşmalar yapmaya başladınız. Bunları yazıya, şiire, şarkı sözlerine aktarmalısınız. Yoksa kafanızın içinde fazla yer kaplayacaklar. Bu hafta kendi içinizde büyük bir enerji olduğunu anlayacaksınız. Bu enerjiyi akıtacak yer arayabilirsiniz. Mutlaka açık havada, doğada vakit geçirmelisiniz. Bu enerjiyi sanata dönüştürürseniz de çok başarılı olabilirsiniz. Son haftalarda iş, kariyer, eğitim konularında yoğun olmaya başladınız. Bu hafta bu alanlarda her şey hızla rayına oturacak. Birçok konuyu toparlayacaksınız. Bu haftada iş, kariyer ve eğitim konularıyla çok yoğun olacaksınız. İşi olmayanlar kesinlikle iş başvurusu yapın. Hemen işe başlayabilirsiniz. Özellikle liderlik, spor, askeriye, cerrahlık gibi alanlarda dahi yeni işlere başlayabilirsiniz. Bu hafta iş yoğunluğu sizi iş değişikliğine de zorlayabilir. İş değiştirmek için de uygun bir zaman. Son 2 senedir belki kalça, bacaklar ve karaciğerle ilgili sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Belki bu konuları abartmış olabilirsiniz. Aralık 2021'den beri bu sağlık konularında yenilikler karşınıza çıktı. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Bu sağlık konularında artık çözüm üreteceksiniz. Bu sağlık konuları artık geride kalacak. Aralık 2021'den beri sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ve eğitim sektörü ile ilgili haberler bekliyorsanız bu hafta bu haberleri alabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Son aylarda arkadaşlarınızla ilişkilerinizde değişiklikler yaşadınız. Eski arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi muhakeme ettiniz. Belki elemeler yaptınız. Belki bazı arkadaşlarınız sizin hayatınızdan gitti. Geçen aylarda sürekli yeni arkadaşlar kazandınız. Bu hafta yeni arkadaşlarınızla birlikte olacaksınız. Onlarla görüşmeler yapabilirsiniz. Son aylarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarla ilgili düşünceleriniz değişti. Bu alanlarla ilgili yeni başlangıçlar yapmanız gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlardaki işlerinizden daha fazla para kazanabilirsiniz. Sene başından beri yaptığınız harcamalarla ilgili bu hafta muhakeme yapacaksınız. Bu harcamaların faydasını, zararlarını düşüneceksiniz. Eskiden kalan borçlarınız da tekrar gündeme gelebilir. Bunlara hızlı çözümler üretebilirsiniz. Doğum haritasında 28 derece yengeç burcu olanlar son aylarda evlilik, ortaklık konularında ani gelişmeler karşınıza çıktı. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Bunları iyi anlayın. Ağustos ayında bunlara benzer konular tekrar gündeme gelebilir. Doğum haritasında 25 derece yengeç burcu olanlar eğitimle ilgili konularda kendinizi yetersiz hissetme, özgüven eksikliğinden vazgeçmelisiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak sipariş verebilirsiniz. Bunun için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz. İşle ilgili onlardan destek alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu konular sonuçlanabilir. Hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Enerjinizi ona göre ayarlamalısınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işleriniz varsa bu alanlarda yeni gelişmeler olabilir. Yeni eğitimler alabilirsiniz. Bu alanlarla ilgili uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Bu hafta iş, kariyer ve eğitim konularıyla yoğun olacaksınız. Bu konularda sürekli görüşmeler yapabilirsiniz. Yeni sözleşmeler yapabilirsiniz. Bu konularda daha fazla para da kazanabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu başlayacak aşk uzun sürecek bir aşk olacak. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de bu hafta alabilirsiniz. Yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu işlerde bazı konuları toparlamak bu hafta daha kolay olacak. Büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Eğitimle ilgili işleri olanlar, eğitimle ilgili konuları olanlar son haftalarda eğitim konuları sizi çok yordu. Daha hızlı adımlar atmak zorunda kaldınız. Bu hafta eğitim konularında yine yoğun olacaksınız. Ancak başarılı da olacaksınız. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaş ortamlarında güneş gibi parlayacaksınız. Siz konuşacaksınız. Siz konuşulacaksınız. Geçen seneden beri ikili ilişkilerle ilgili sınanma halindesiniz. Bitsin mi, başlasın mı, devam mı etsin? Sürekli kafanızda sorular var. Çoğu zaman karamsar düşünceler içindesiniz. Çoğu zaman kuşkular içindesiniz. İlişkilerde çok net olamıyorsunuz. Uzun vadeli planlar yapmak ve uygulamak istiyorsunuz. Ancak bunda zorlanıyorsunuz. İçinizdeki düşünceler buna izin vermiyor gibi görünüyor. Sene başından beri de ikili ilişkilerle ilgili zor bir süreç geçirdiniz. İlişkiyle ilgili karar almak istediniz. Şubat ve Mart zaten sizi çok zorladı. Tutulmalar sizi çok zorladı. Başlaması gereken konular gecikti. Bitmesi gereken konuları anlamak istemediniz, bitirmek istemediniz. Çünkü siz sabit bir burçsunuz, inatçı bir burçsunuz. Kolay kolay yeniliklere açık değilsiniz. Ama gökyüzü değişimi işaret ediyorsa değişimi yapmak zorundasınız. Yoksa sağlık ve psikolojik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu haftadan sonra ilişkiler konusunu sürekli muhakeme edeceksiniz. Eski konular sürekli gündeme gelecek. Onlarla ilgili bazı kararları kafanızda netleştireceksiniz. Ancak adım atmak için yine biraz bekleyebilirsiniz. Doğum haritasında 16 derece Aslan burcu olanlar iş, kariyerle ilgili ani değişimler yaşayabilirsiniz. Buna hazırlıklı olmalısınız. Doğum haritasında 25 derece Aslan burcu olanlar parayla ilgili aldanma ve aldatılmalar var. Para konusunda daha dikkatli olmalısınız. Yoksa kayıplar yaşayabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında parasal olarak güzel haberler alabilirsiniz. Uzaklardan beklediğiniz para konuları sonuçlanabilir. Hafta ortasında kardeşleriniz veya akrabalarınız onların ilişkileriyle ilgili haberleri alabilirsiniz. Bu konular sonuçlanabilir. Hafta sonunda evinizde olmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili konuları tamamlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz.
Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde iş, kariyer ve eğitim konuları daha fazla. Bu alanlardaki konuları toparlamak kolay olacak. Bu alanlarda başarılı olacaksınız. Bu alanlarda güneş gibi de parlayacaksınız. Son 2 senedir işle ilgili değişimler hep karşınıza çıktı. Belki sürekli ertelediniz. Çünkü kabullenmekte zorlandınız ama artık bu hafta ya yeni bir iş ya işte yenilikler hayatınıza katmak zorundasınız. Bu hafta eğitimle ilgili konularda daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Daha fazla görüşmeler yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerden daha fazla para da kazanabilirsiniz. Bu hafta finans konusunda zorlanacağınız bir hafta olacak. Aniden borç alacak konular karşınıza çıkabilir. Dikkat edin. Hukuksal konularla ilgili hızlı adımlar atabilirsiniz. Hukuksal konularla ilgili ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Eş veya ortaklarla ilgili hukuksal konular varsa bu konularda sonuçlar alabilirsiniz. Bazı konular sonuçlanabilir. Yeni aşk arayanlar, uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Son 2 senedir ev alma, ev satma, ev taşıma konularında sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Belki bunları gerçekleştirdiniz, belki de hala direnç gösteriyorsunuz. Artık 2021'den beri bu konularda yenilik yapmanız gerektiğini daha net anlamaya başladınız. Bu hafta bu konuları toparlamak daha kolay olacak. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Evliliğinde sorun yaşayanlar Aralık 2021'den beri bu sorunu görmemezlikten geldiniz belki ama artık bazı şeyler gün yüzüne çıkacak. Evliliğinizle ilgili bu hafta net kararlar alabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili son 2 senedir karşınıza çıkan konuları artık kabullenmek daha kolay olacak. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili değişiklikler olabilir. Bunları anlamaya ve kabullenmeye çalışacaksınız. Son aylarda eş, ortakla veya başka kişilerden dolayı finansal olarak aldanma ve aldatılmalar yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta bu kişilerden dolayı finansal zararlar görebilirsiniz. Dikkat etmelisiniz. Sene başından beri ayakla ilgili, dokularla ilgili, el ve ayak bilekleriyle ilgili, baldırlarla ilgili sağlık sorunları yaşadıysanız bu hafta bunlarla ilgili muhakeme yapacaksınız. Bunlarla ilgili çözümler bulmak daha kolay olacak. Özellikle spor yaparak çözümler üretebilirsiniz. Siz sağlık konusunda ileri görüşlü birisiniz. Sağlıkla ilgili pratik çözümler üreten birisiniz. Özellikle bitkileri kullanmayı iyi biliyorsunuz. Geçen seneden beri bitkileri kullanarak, teknolojik alet ve sistemleri kullanarak çözüm üretmeye başladıysanız artık bu işlerden para kazanmaya başlayabilirsiniz. E-ticaret gibi alanları kullanarak para kazanabilirsiniz. Sosyal mecraları kullanarak para kazanabilirsiniz. Bunları bu hafta daha fazla muhakeme edeceksiniz. Doğum haritasında 28 derece Başak Burcu olanlar, aşk ilişkinizle ilgili son aylarda gizli kapaklı konular sizi üzmüş olabilir. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Bu ilişkinin bittiğini de artık daha net görebilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail atarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. Evinizle, ebeveynlerinizle, eşinizle ilgili konuları toparlamak kolay olacak. Hafta başında iş görüşmeleri, aşk görüşmeleri yapmak için randevu verebilirsiniz. Kendinizi enerjik hissedeceksiniz. Hafta ortasında parayla ilgili konular sonuçlanabilir. Parayla ilgili güzel haberler de alabilirsiniz. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Onların hayatında bazı konular sonuçlanabilir. Onların yanında olabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda uzun yollar, uzun yolculuklar, uzaktaki konularla yoğundunuz. Bu haftada uzak yerlerle ilgili konularla yoğun olacaksınız. Bu konularda güzel haberler alabilirsiniz. Son 2 senedir eğitimle ilgili konularda sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Ya farklı alanda eğitim almaya başladınız ya da aldığınız eğitim konularında köklü değişimler yapmak zorunda kaldınız. Bu hafta eğitimle ilgili konularda son senelerde karşınıza çıkan yenilikleri muhakeme edeceksiniz. Bunlarla hayatınıza devam edeceksiniz. Artık bu alanda devam edeceksiniz. İletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanlarıyla ilgili Aralık 2021'den beri karşınıza çıkan konuları bu hafta muhakeme edeceksiniz. Karşınıza çıkan yeni konuları kabulleneceksiniz. Bu konular önümüzdeki 9 sene gündeminizde olacak. Son senelerde yurt dışıyla, uzak yerlerle, şehir dışıyla ilgili işlerinizde değişikliklerle karşılaştınız. Bu hafta bu konuları düşüneceksiniz, bunları kabulleneceksiniz. Yurt dışı, şehir dışı ve uzak yerlerle olan işlerinizde yeni konularda gündeme gelebilir. Son haftalarda finansal olarak zorluklar yaşadınız. Bu hafta finans konuları daha fazla konuşacaksınız. Alacak verecekle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Kredi konusu gündeme gelebilir. Daha önce hiç karşılaşmadığınız finansal konularla karşılaşabilirsiniz. Eş, ortaklık veya başkalarıyla ilgili finans konuları gündeminizde. Bunlarla ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Bu hafta ilişkileriniz, evinizle ilgili konular daha ön planda olacak. Evliliğiniz, ilişkiniz ve evinizle ilgili konular olacak. Bunlarla ilgili değişimleri planladıysanız tıkır tıkır işleyecek. Planlamadıysanız değişimlere zorlanabilirsiniz. Siz planlarınızı yapmazsanız gökyüzü değişime zorluyor. Çünkü değişimin olması kaçınılmaz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. İlişkiler konusunda karşınıza çok fazla seçenek çıkabilir, kafanız karışabilir. Hangisi olsun diye seçmeye çalışırken elinizdekinden olabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar bu hafta yoğun bir iş temposu içinde olacaksınız. Eğer işiniz yoksa kesinlikle iş bulacaksınız. İşiniz de varsa başınızı kaşımaya vaktiniz olmayacak. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili sınanma halindeydiniz. Karşınıza çok fazla seçenek çıktı. Bunları mantıkla anlamaya ve değerlendirmeye çalıştınız. Aşk ilişkiniz konusunda bu sene mantıklı karar vereceksiniz. Doğum haritasında terazi burcu son derecelerinde olanlar son aylarda eşinizle ilgili gizli kapaklı konular gündeminizdeydi. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Bu konuları iyi analiz edin. Artık karşınızdaki kişiyle ilişkinizin bittiğini daha iyi anlayacaksınız. Doğum haritasında 28 derece terazi burcu olanlar ebeveynlerinizle ilgili son aylarda karşınıza çıkan konuları artık kabulleneceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sürekli kendinizle konuşacaksınız. Bu konuşmalar muhakemelerle ilgili olabilir. Biraz yorucu olabilir. Doğada vakit geçirerek buna çözüm üretebilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Duygularınızla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Bu kararları uygulayabilirsiniz. Ortak işlerle ilgili görüşmeler için, aşk ilişkileriyle görüşmeler yapmak için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Hafta sonunda uzun zamandır beklediğiniz para elinize gelebilir. Parayla ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitine burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak duyuyor olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta hem sağlık hem finans konuları sizi zorlamaya devam ediyor. Son haftalarda finansal olarak zor bir süreç geçirdiniz. Borç alacaklarla ilgilenmek zorunda kaldınız. Eski borçlar karşınıza çıktı. Bu hafta borçları kapatmak, ödemeleri yapmak daha kolay olacak. Son haftalarda sağlık konuları daha fazla gündemimizdeydi. Baş, yüz, burun, gözlerle ilgili sağlık konuları hala gündemimizde. Bunlarla ilgili konulara hızlı çözümler üretebilirsiniz. Bu hafta sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Özellikle spor hayatınızda hep olmalı. Bu sayede sağlık konusunda sorun yaşamazsınız. Bu hafta sağlık sektörü, hizmet sektörü ve kamu sektörüyle ilgili alanlarda sporla, askeriye ile bağlantılı işler karşınıza çıkabilir. Bu işlerle yoğun olacaksınız. Bu işlerden beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Son 2 senedir para kazanma konusunda yenilikler karşınıza çıktı. Yeni sistemler, yeni kaynaklar, yeni yatırım konuları karşınıza çıktı. Özellikle Aralık 2021'den beri bunları daha fazla fark etmeye başladınız. Şimdi bu yenilikleri kabulleneceksiniz. Bunlarla yeni bir sürece devam edeceksiniz. Son haftalardaki tutulmalar sizin farkındalığınızı artırmaya başladı. Hayatınızda köklü değişimleri yapmanız gerektiğini daha iyi anlamaya başladınız. Zaten Kasım 2021'den beri bunları anlamaya başlamıştınız. Ancak siz sabit fikirli olduğunuz için belki de kafanıza bir elma düşmesi gerekiyordu. Kasım'dan beri olan süreçleri şimdi iyi düşünün. Neyle karşılaştınız? Sizin hayatınızı ne değiştirdi? Bunları iyi anlamaya çalışın. Çünkü farkındalıklar devam edecek. Hayatınızdaki köklü değişimler devam edecek. Bu hafta ikili ilişkilerle çok fazla görüşmeler yapacaksınız. Bu evlilikle ilgili olabilir, ortaklıkla ilgili olabilir. Bu görüşmeler genelde ya para konusunda ya da duygusal konularla ilgili olabilir. Bu görüşmelerde güzel haberler de alabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta aşk ilişkinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Bu evlilik kararı olabilir. Temmuz ayında bunu uygulayabilirsiniz. Sene başından beri ev, eş, evlilik, ebeveynler konusu gündemimizdeydi. Bunlarla ilgili sınanma halindeydiniz. Sabırlı olmalıydınız. Değişiklikler yaşamak zorunda kaldınız. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Muhakeme edeceksiniz. Eski konular karşınıza çıkacak. Yeni kararlar alabilirsiniz. Doğum haritasında 16 derece Akrep burcu olanlar eş veya ortakla ilgili konularda ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Doğum haritasında 25 derece Akrep burcu olanlar aşk ilişkinizle ilgili aldanma ve aldatılmalarla karşılaşabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızın sağlığıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sosyal ortamlarda daha fazla para harcayabilirsiniz. Buna dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında ruhsal olarak yoğun olacaksınız. Sanatla, sporla vakit geçirmek size iyi gelecek. Hafta sonunda enerjiniz güçlü olacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar
6-12 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Önümüzdeki haftanın başında 14 Haziran'da Yay burcunda dolunay gerçekleşecek. Ay tutulması modunda bir dolunay olacak. Bu hafta buna hazırlanacaksınız. Son 2 senedir hayatınızda 180 derece değişimler yapmak zorunda kaldınız. Bazen isteyerek, bazen istemeden bunları yaptınız. Yay burcu değişken bir burç olduğu için değişimleri sever. Hatta Ay burcu, Yay burcu olanlar çok fazla ev değişikliği de yapabilir. Aralık 2021'den beri hayatınıza çok fazla yenilikler katıldı. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Bu yenilikleri kabul edeceksiniz. Önümüzdeki 9 senenin temelini kabul edeceksiniz. Bu hafta ilişkiler konusu gündemimizde. Son haftalarda ilişkilerle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Ya evlendiniz, ya evlilik planı yaptınız, ya ilişkinizle ilgili yeni bir süreci başlattınız, ya ortaklık konularında yeni adımlar attınız. Bu hafta bu konularda daha şanslı olacaksınız. İlişkilerde güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. İlişkilerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınız. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta gündemimizde aşk konusu var. Hızlı bir aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde hızlı adımlar atabilirsiniz. Aşk ilişkinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkinizde duygularınızı biraz abartabilirsiniz. Bu da bazen tartışmalara neden olabilir. Bu hafta çocuk konuları da gündemimizde. Çocuklarla ilgili konularda hızlı adımlar atabilirsiniz. Çocuklarla ilgili sağlık konuları da güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerde çok yoğun olacaksınız. Enerjinizi ona göre de ayarlamalısınız. Topluluk önünde işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, sahnelerde işleriniz varsa bu hafta bu konularda yoğun olacaksınız. Bu konularda hızlı adımlar atacaksınız. Bu alanlarda daha fazla para da kazanabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları gündemimizdeydi. Bu haftada sağlıkla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Güzel haberler alabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili biraz fazla para harcayabilirsiniz. Boyun bölgesi, boğazla ilgili konularda estetik yaptırabilirsiniz. Sene başından beri kardeşlerinizle, akrabalarınızla olan ilişkilerinizde sınandınız. Onlarla ilgili konularda sabırlı olmak zorundasınız. Onlarla ilgili konularda karamsar düşüncelerden uzak kalmalısınız. Bu hafta bunları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bunları düşüneceksiniz. Doğum haritasında 25 derece Yay burcu olanlar ebeveynlerinizle ilgili konularda daha fazla merhametli olabilirsiniz. Ancak bununla ilgili beklenti içine girmemelisiniz. Doğum haritasında 28 derece Yay burcu olanlar parayla ilgili son aylarda gizli kapaklı konularla daha fazla karşınıza çıkmaya başladı. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Eski para konularını artık düşünmemelisiniz. Biten bitti, giden gitti. Bunu kabullenmelisiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında işlerinizle ilgili konuları artık toparlayacaksınız. Aylardır gündemimizde olan konular sonuçlanabilir. Eğitimle ilgili konularda hafta başında beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda hafta başında başarılı olabilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ilişkileriyle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Onların yanında olabilirsiniz. Hafta sonunda biraz depresif durumlar söz konusu olacak. Kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Hafta başında gerçekleşecek dolunay öncesinde kendinizle kalmak ve birçok konuyu muhakeme etmek isteyebilirsiniz. Hafta sonunda suyla ilgili yerlerde gezinmek size iyi gelecektir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde aşk var. Son ayların aşk mağduru diyebilirim size. Ne aradığınızı bilemediniz. Bulduğunuzu göremediniz. Buldum derken kaybettiniz. Kaybettim derken buldunuz. Köşe kapmaca oynarken aşka dair ne öğrendiyseniz artık bunu değerlendirme zamanı. Bu hafta kendinizi duygularınıza bırakın, yoksa pişman olabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi adımlar atabilirsiniz. Ancak bunların sonuçlarını Temmuz ayında alabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Temeli sağlam bir aşka başlayabilirsiniz. Bu hafta sağlık konuları gündemimizde. Dişler, kemikler, dizler konusuna daha dikkatli olmalısınız. Bunlarla ilgili güzel haberleri de alabilirsiniz. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili biraz fazla da para harcayabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları da gündemimizde. Bunlarla ilgili değişiklikleri bu hafta tamamlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizde. Onlarla ilgili hızlı kararlar alabilir ve uygulayabilirsiniz. Ebeveynlerinizin hayatında değişiklikler olabilir. Bunları kabullenmeye çalışabilirsiniz. Son 2 senedir spiritüel alanlarla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Çünkü 2019-2020 yıllarında zor bir süreç geçirdiniz. Bu zor süreç sizi ruhsal olarak çok zorladı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için arayışlar içine girdiniz. Bu arayışlarla birlikte ya spiritüel alanlar ya da sporla ilgili alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Umarım başladınız. Aralık 2021'den beri de bunu daha fazla fark etmeye başladınız. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Son 2 senedir sporla ve spiritüel alanlarla ilgili hayatınıza kattıklarınızla yeni bir 9 senelik sürece başlayacaksınız. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu işlerle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili konular gündemimizde. Evliliğinizde sorun yaşıyorsanız bununla ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Mars sizi evlilik konusunda sınıyor. Tartışmalar yaşayabilirsiniz. Gerginlikler olabilir. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Parayla ilgili beklediğiniz haberler varsa bu hafta bu haberleri alabilirsiniz. Eskiden yarım kalmış para konuları tekrar gündemimize gelebilir. Doğum haritasında 28 derece Oğlak burcu olanlar, geçen aylarda hayatınızda büyük deprem yaşadığınız, şimdi bunu muhakeme edeceksiniz. Biten bitti, artık bunu kabullenmelisiniz. Doğum haritasında 16 derece Oğlak burcu olanlar, aşk ilişkinizle ilgili ani gelişmelerle hazır olmalısınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Aniden karar alıp uzaklara gidebilirsiniz. Hafta başında eğitimle ilgili konular gündemimizde olacak. Eğitimle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Eğitimle ilgili konularda başarılı olabilirsiniz. Hafta ortasında iş, kariyer konularıyla ilgili konular tamamlayabilirsiniz. Beklediğiniz haberleri alıp yeni bir işe de başlayabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta ortasında randevu verebilirsiniz. İş görüşmelerinizde başarılı olacaksınız. Hafta sonunda sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu alanlardaki işlerinizde bazı konuları sonuçlandırabilirsiniz. Hafta sonunda arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bazı sonuçları da alabilirsiniz.
Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü transitte burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde aşk var. Son haftalarda eski aşklar, eski aşk ilişkileri gündemimizdeydi. Bu hafta aşk konularında yeni adımlar atabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, algılarınızı açın. Yeni bir aşk başlayabilir. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla olan ilişkileriniz daha fazla gündemimizde olmaya başladı. Onlarla olan ilişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Belki onların hayatında değişimler oldu. Bunları kabullenmeye başlayacaksınız. Son haftalarda iletişim, medya, lojistik ve pazarlama ile ilgili konular daha fazla gündemimizde olmaya başladı. Bu alanlarda hızlı başlangıçlar yaptınız. Umarım yaptınız. Bu hafta bu konuları toparlamak daha kolay olacak. İşiniz yoksa iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında yeni iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu işlere daha önce başvuru yaptıysanız bu hafta bunlardan haber alabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bu hafta evinizle ilgili konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında görüşmeler yapabilirsiniz. Bu konuları Temmuz ayında sonuçlandırabilirsiniz. Bu hafta eşinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Son 2 senedir çocuklarla ilgili konular hep gündemimizdeydi. Son haftalarda çocuklarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda şanslı olacaksınız. Çocuklarla ilgili alanlarda güneş gibi de parlayacaksınız. Aralık 2021'den beri sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Belki sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha ön sıralarda olmaya başladınız. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Bunları artık kabulleneceksiniz. Aralık 2021'den beri farklı alanlardan, dünyanın başka yerlerinden sürekli yeni arkadaşlar edindiniz. Din ve felsefeyle ilgilenen yeni arkadaşlar edindiniz. Onlarla ilişkilerinizde siz de kendinizi yenilediniz. Farkındalığınız arttı. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Bunların daha fazla farkına varacaksınız. Sene başından beri hayatınızda birçok konuda daha disiplinli olmanız gerektiğini anlamaya başladınız. Daha kontrollü olmanız gerektiğini anladınız. Daha planlı olmanız gerektiğini anladınız. Siz planı ve disiplini sevmezsiniz, ancak Satürn sizi planlı ve disiplinli olmaya zorluyor. Plan yapmayı sevmezseniz de siz hayaller kurun. Zaten bu hayalleri gerçekleştirecek gücünüz var. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Geçen haftalarda eksik kalan konular karşınıza çıkacak. Daha kolay tamamlayacaksınız. Doğum haritasında 16 derece Kova burcu olanlar ev, aile, ebeveynlerle ilgili ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Doğum haritasında 25 derece Kova burcu olanlar para konusunda aldanma ve aldatılmalara dikkat etmelisiniz. Mars burcu ve Satürn burcu Kova burcu olanlar önümüzdeki 4 sene teknolojiyi, bilgisayar sistemlerini, sosyal mecraları, sosyal alanları kullanarak işler yapacaksınız. İşlerinizde daha pratik, daha hızlı ilerleyeceğiniz sistemleri daha fazla kullanmaya başlayacaksınız. Bitkilerle ilgili, bilgi iletişimle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, finans yönetimleriyle ilgili konularda önümüzdeki 5 sene daha pratik olacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temellerini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında borç alacak konuları gündemimizde olacak. Bunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.
Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Bazı borçları da artık kapatabilirsiniz. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda başarılı olabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Hafta sonunda iş, kariyerle ilgili konularda yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili bazı konuları toparlayabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Bu görüşmelerde bazı konularla ilgili sonuçlar alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 6-12 Haziran haftası gökyüzü trendlerinin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Ay tutulması, güneş tutulması, Mars'ın Koç burcuna geçmesi derken son haftalarda hayatınızda bir hareket olmaya başladı. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında hayatınızda köklü değişimler yaşadınız. Geçen haftaki yeni ay ve gelecek haftaki dolunay hayatınızda düzen kurmanıza yardımcı olacak. Aralık 2021'den beri iş hayatınızda artık köklü değişimler olmak zorunda kaldı. Siz bu değişiklikleri kabullenmek zorunda kaldınız. Bazen isteyerek, bazen istemeden bu değişimleri tamamladınız. Yeni bir işe başlamak, farklı bir alanda çalışmak, işinizden ayrılıp başka sektörlerde çalışmaya başlamak, işinizde farklı bir departmanda çalışmaya başlamak, işinizde büyük değişiklikleri kattınız. Artık bu konularla ilgili dalgalanmalar geride kalacak. Bu hafta iş, kariyer, eğitim konularında düzeni kuracaksınız. Son aylarda karşınıza çıkan konuları toparlayacaksınız ve artık kabulleneceksiniz. Son haftalarda eviniz, eşiniz, ebeveynlerinizle ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Bu yenilikleri anlamaya ve kabullenmeye başladınız. Bu hafta evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konuları da tamamlayabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Son haftalarda kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgili bazı konular tekrar gündeme geldi. Bu haftada kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla ilgili parasal konular gündeme gelebilir. Bu konularda görüşmeler yapabilirsiniz. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında işleriniz varsa bu alanlarda bu hafta daha fazla para kazanabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Yeni bir aşk başlayabilir. Bu hafta gündemimizde para var. Para konusunda şanslı olacaksınız. Bir beklerken daha fazlasıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu para fazla elinizde kalmayabilir. Doğum haritasında 25 derece balık burcu olanlar bu hafta hayallerinizle ilgili sınanacaksınız. Hayallerinizle ilgili kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Hedeflerinizi yakalama konusunda kendinize olan özgüveniniz zarar görebilir. Kendinizle hesaplaşmalar içinde olabilirsiniz. Sene başından beri kendinizi anlamaya çalıştınız. Kendi içinizden bazı dersler çıkartmaya çalıştınız. İç sesinizle mücadele ettiniz. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Kendinizle hesaplaşmalardan neler öğrendiniz, ne sonuçlar çıkarttınız, bunları anlayarak bunlardan dersler çıkartmak zorundasınız. Kendi disiplininizi kurmak zorundasınız. Evliliğinde sorun yaşayanlar, Aralık'tan beri karşınıza çıkan konuları daha iyi anlayacaksınız. Artık bazı şeyleri daha iyi kabulleneceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail ile sipariş verebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Bitişler ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Evlilik planlarınızı hafta başında yapabilirsiniz. Son 2 senedir gündemimizde olan sorunlu giden evliliğinizle ilgili hukuksal süreci başlatabilirsiniz. Bu süreci tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında hukuksal konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.
Borç alacak konuları, eş veya ortaklarla ilgili parasal konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonu uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda sonuçlar alabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda başarılı olabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.